Hare Krishna. Yine de mevzu bu bedeni terk etmek. Yani başka bir kelimeyi kullanırsak ölümdür ki zaten dedik ya, ölüm gibi bir şey yok. Ama ölüm gibi bir şey yok, sadece konuşma yetmiyor. Çok bilgi ve ardından pratik, kişi kendisine yıllarca verdikten sonra yavaş yavaş bu konuyu ve diğer konuları da anlamaya başlar. Bu konuda yani ölümle ilgili manevi bakış nedir? Zaten biz manevi bakıştan bakarak bu bilgileri aktarıyoruz. Böyle bir soru, yakınlarını kaybedenler için yas süreci. Abi yas süreci var mı? Şarkı gibi bir şey vardı. Şarkının süresi bu kadar değil. Yas süre kişinin bilincine bağlıdır. Yüksek bilinç, yas yok. Alt bilinç, çok süre. Bak size söyleyeyim. Çünkü gerçekleri ya biz bilmiyoruz. Gerçekleri bildikten sonra insanlar rahat oluyorlar. Biz rahat varlıklar değiliz. Neden? Hepimiz çünkü cahiliz. Eğitim almadık. Bilmiyoruz. Konuyu bilmiyoruz. Maddi konuları ya biraz aşağı yukarı hakimiz. Ama manevi konularda çok eksiklerimiz var. Kime gideceğiz? Hangi bilgi? Hangi pratik? O da zaten başka mevzu. Kabullenme. Kabullenmek zorundasınız. Zorunlusa gitmemesi gerekir. Bazı gerçekler var. Bu gerçeklerden bir tanesi de bu. Er ya da geç bu dünyayı terk edip gitmemiz gerekir. Kabul ederseniz de etmeseniz de bu gerçektir. Ve sevginin devamlılığı. Şimdi bakınız bir şey size söylüyorum. Bir kişi dünya geldiği zaman biz ne yapıyoruz? Mutlu oluyoruz, gülüyoruz, kekler, yaz şeyleri hazırlıyoruz, parti veriyoruz. Sonra da gidenlere ne yapıyoruz? Yas tutup ağlıyoruz, siyah giyiyoruz, hüzünlüyüz ve dediğim gibi yas tutuyoruz onu. Bu böyledir. Halbuki ters olması gerekir. Ne demek? Bu dünya her şeyin tersidir. Her şey ters olmuş, terstir. Hala bu da zaten başka derin bir mevzu, başka bir konu. Geldiği zaman kişiler hüngür hüngür ağlamaları gerekir. Gittiği zaman da parti vermeleri gerekir. Mutlu olmaları gerekir. Hala diyeceksiniz neden? Nedeni bakınız. Bilgisizliğimizin yüzünde zaten böyle ters şey yapıyoruz. Bilgi aldıktan sonra olaylar 180 derece farklı oluyor. Geldiği zaman bir ruh beden alıyor. Tekrar sıfırdan her şey başlanması gerekir. Öğrenmesi gereken çok konular var. Çok acı bir süreç başlıyor. Özgür idi o ruh. Beden kafesine giriyor. Ve sonra da orada 70-80 sene yaşaması gerekiyor. Aynı bir kuşu. Düşününüz, özgürce her yere gidiyor. Alınız kafese attınız onu. Kafesini kapattınız. Beden kafesine girdikten sonra içsel olarak biz mutsuz oluyoruz. Çünkü artık hiçbir yere gidemiyoruz. Öyle bir bedene sahibiz. Ve bu bedene alıştıkça bağlanıyoruz. Sonra da er ya da geç tekrar bu bedeni bırakıp gitmemiz gerekir. Bu bize büyük bir acı veriyor. Yani gelenlere bize gülüyoruz. Ben de demiyorum bundan sonra ağlayınız ama mevzu anlamamız gerekir. Doğum günü çok üzücü bir şeydir. Beden kafesine giriyoruz. Ve bir sürü şeyler zaten
az anlatmam gerekir. Tam tersi. Sevdiklerimizi kaybettiği zaman mutlu olmamız gerekir. Ama o balilik var ya, yıllarca gördük, gözümüzün önündeydi. Şimdi artık gözümüzün önünde değil ve çekip gitti. Nereye gitti artık ben görmüyorum. Bu beni üzüyor. Bu yüzden üzülüyoruz. Ne için üzülüyoruz ki? Kişi yeni bir beden alıyor. Başka bir ortama geçiyor. Tekrar genç oluyor. Tekrar yaşam başlıyor. Bakınız, genelde nasıl biz bu dünyayı terk ediyoruz? Yaşlanıyoruz. Beden artık yaşlıdır. Güçsüzdür. Hastadır. Bu hastalıkta yani dikkat ederseniz insanlar bu dünyayı terk ettiği zaman hepsi yaşlı genelde ve hepsi hasta. %99.9 hasta olarak bu bedeni, bu dünyayı terk edip gidiyoruz. Hala diyebilirsiniz de gençler var bilmem ne kaza geçirenler, onların konuları farklıdır. Ama genelde böyledir. Dolayısıyla kim böyle bir hasta bedeni, güçsüz bir bedeni, yaşlı bir bedeni sever? Neye benziyor biliyor musunuz? Eski bir evim var, 70 sene bir ev. Sonra da benim param var, rezidansa girmek istiyorum. Yeni bir ev satın almak istiyorum. Herkes rahatsız oluyor. Ne için? Yeni bir eve gidiyorum. Ne için bu 70-80 sene bir evde kalmam gerekir? Veya mesela araba almak istiyorum. Yeni model bir araba. Diğerler yok. 1960 arabayı bilmem gerekir. Bu beden de aynen bunun gibidir. Arabayı değiştirmek istiyoruz. Evimizi değiştirmek istiyoruz. Ama yas tutuyoruz diyoruz ya ölmesin. Neden? Bu da zor bir konu. Çok anlaşması çok zordur. Kolay bir şey değil. Böyle devam edelim. Doğum günleri mutlu olalım. Ölüm günleri de yas tutalım. Ama biliniz tam tersi olması gerekir. O da dediğim gibi manevi bakıştan baktığı zaman olaylar çok farklıdır. Çok çok farklı. Dolayısıyla bugün bu kadar az ve öz. Bu kadar. Sonra bu konular hakkında tekrar konuşuruz. Hare Krishna.